Herkese merhabalar canlar. Bugün yine çok güzel, çok keyifli bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu aslında bir ürün tanıtımı. Yaklaşık bundan bir ay önce uzun araştırmalar ve uğraşlar sonucunda aldığım ve bir aydır teste tabi tuttuğum, şu an arkamda görmüş olduğunuz Zio Gaming'den satın aldığımız sandalyenin size iyi yönlerini, kötü yönlerini, kullanım avantajlarını ve dezavantajlarını anlatacağım bir video hazırlıyorum. Haydi bakalım videoya başlıyoruz. Down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. I fucked up this Russell, day we hustle, but the oh my. Videoya giriş yapmadan önce sizden ufak ama minnak bir ricam var. Her zaman bunu yapıyorum ama lütfen beni mazur görün. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu tarz videoları çekebilmek için çok fazla emek, zaman ve para harcıyoruz. Lütfen kanala bir aboneliğiniz ya da videoya bir beğeniniz şöyle alnımızın terini silmek anlamına geliyor. Benim bu isteğimi mazur görün. Hemen videoya başlıyoruz. Şöyle konuya güzel bir girizgah yapalım. Bildiğiniz gibi ben bu arkamdaki setup denilen stüdyo ortamını uzun zamandan beri yavaş yavaş düzenlemeye çalışıyorum. En sonunda bu hale kadar getirebildik. Instagram'dan ve YouTube'dan çok güzel yorumlar aldım arkasıyla alakalı. Teşekkür ediyorum. Tabii ki beğeni kişisel bir şeydir. Herkes beğenecek diye bir şey yok ama ben bu ortamda bulunmaktan memnunum. Umarım olmayan herkese de Allah nasip eder. Tek eksik parça sandalyem kalmıştı. Videolarda görmüşsünüzdür. Ikea'nın bu alelade katlanabilir plastik sandalyelerinden kullanıyordum. Aslında çok rahat arkadaşlar sandalye. Gerçekten ta ki şu son yıllarda benim özellikle boyun ağrılarım artana kadar. Ya tabii ki sürekli bilgisayar başında uzun vakitler geçirince haliyle yaş da birazcık ilerleyince bu tarz bir sandalye zorunluluk oldu benim için. İnternetten yavaş yavaş aslında birkaç aydır araştırmalara başlamıştım ben. Olabildiğince AVM'lere gittiğimde, teknoloji marketlerde ve mobilya satan yerlerde bazı markaların bazı ürünlerini denedim. Yani üzerine oturduğum, rahat mı değil mi, oradaki personelle fikir alışverişinde bulundum. Daha sonra özellikle sosyal medya üzerinden bu tarz sandalyeler kullanan sevgili kardeşlerimden fikirler aldım. Yani tanıdık tanımadık olsun, sorduğum sorulara çok güzel yorumlar ve geri dönüşler aldım. Gerçekten sevenler sevdiği yönünü, sevmeyenler sevmediği yönünü patır anlat. Yani bu iş aslında YouTube'daki gibi olmuyor. Kimisi biliyorsunuz sponsorlu ürünü aldığı için kötülemeye dili varmıyor ama benim gibi kendi paranızla satın aldığınız ürünlerde böyle bir zorunluluk hissetmiyorsunuz ki ben daha sonra sevdiğim ve sevmediğim yönlerini sizlere anlatacağım. Karar vermemde en önemli etmenlerinden biri de en son fikir olarak sevgili Evliya Çelebi'den aldığım fikir oldu. Kendisini de Instagram'dan takip edebilirsiniz ve fikirler sonrasında konuşurken de indirim kuponundan bahsetti bana. Instagram'da Zio Gaming ile anlaşmada olarak %20 indirim kuponu var kendisinin. Orayı takip ederek o kupondan da faydalanabilirsiniz ki ben faydalandım. Yaklaşık 2000 liraya yakın bir karım oldu bu sandalyeden. Hem samimi yorumları için hem de indirim kuponu için kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum ve Zio Gaming'e karar verdim. Zio Gaming'e karar vermemde tabii ki de hani bu fikirler hepsi bir araya geldi ama bir de bu işin bütçe kısmı var. Yani bildiğiniz gibi ülkemizde artık bu gamer sektörü mü diyeyim, setup sektörü mü diyeyim, stüdyolar mı diyeyim çok fazla böyle abartılı şekillere geldiği için sandalye fiyatları da gerçekten aşırı şekilde pahalı. Yani gün ve gün, ay ve ay, hafta ve hafta hala da yükselerek devam ediyor. Çünkü ben Şubat ayından beri sandalyeleri takip ediyorum. Keşke Şubat ayında alsaydım yani beklemeseydim. Ama iş sonunda buraya vardı ve Zio Gaming'e biraz da bütçemi düşünerek karar verdim. Zio Gaming'e karar vermemdeki bir diğer etmen de sandalyenin tamamen kişiselleştirilebilir olması. Web sitesine şöyle bir bakalım isterseniz. Zio Gaming'in web sitesine girecek olursanız yani sandalyenin kolçaklarından tutun da sırtlığına kadar, şuradaki renkli kapaklara kadar, baş, boyun, omuz, sırt, arka
marka logolarına kadar, tekerleklerine kadar, tekerleklerin üzerinde ayak koyduğunuz demire kadar, ya yatırılabilir olmasına kadar, süngerine kadar, boyun ve bel minderlerine, hatta onların üzerindeki logolara kadar her şeye siz karar veriyorsunuz ve bu gerçekten insanı psikolojik olarak çok mutlu ediyor. Zaten bu her zaman böyle değil midir? Yani bir ürün eğer kişiselse sizi daha çok mutlu eder. Yani bir bardağın üzerinde adınız yazıyorsa, logonuz varsa, işte ne bileyim bir anahtarlığınızın bile üzerinde isminiz yazıyorsa çok mutlu eder ki ben bu tarz şeylerden çok mutluluk duyan bir insanım. Evimin anahtarından arabamın anahtarına kadar hep böyle 3 boyutlu yazıda işte isimler, amblemler, semboller falan kullanan biri. Zio Gaming'de de böyle bir açık dünya görünce önce kendileriyle irtibata geçtim ve hani çeşitli sorularım vardı. İşte logonun basımıyla alakalı, sandalyenin gönderimiyle alakalı, renklerle alakalı. Çünkü biliyorsunuz web sitesinde bir şeyleri görüyorsunuz ama yani o acaba benim odama olur mu? Rengi tutar mı? Uyar mı? Orada gördüğüm ürün gerçekten stüdyo ortamında çekilmiş fotoğraflar çok farklı olabiliyor. Kendileri sağ olsunlar bana örnek resimler gönderdiler, örnek tasarımlar gönderdiler. Bu şekilde çok güzel bir ilişkimiz oldu. Çok güzel sorularıma cevap aldım ve siparişimizi verdik. Çok heyecanlı bir bekleme süreci oldu benim için. Ya sık sık da Zio Gaming'tekilerin başını ağrıt. Kendilerinden de özür diliyorum ama hani ne zaman gelir? İşte çıktı mı? Kargolandı mı? Kargo Antalya'ya kaç günde ulaşır gibi bir sürü soru sordum. Sağ olsunlar hepsini cevapladılar. Kargo ortalama 7 veya 8 günde geldi. Normalde 10 iş günü falan diyorlardı ama o kadar beklemedim. Bu arada bilmeniz gereken birinci detay arkadaşlar, kargo bildiğiniz kargo şirketleriyle gelmiyor. Çok ağır bir paket olduğu için ambar tarzı bir yerle, lojistik ekibiyle gönderiyorlar ve onların da bildiğiniz gibi kapınıza teslim seçeneği maalesef yok. Yani siz bu ürünü satın alacaksanız getirip apartmanın kapısının önüne bırakıyorlar ki insanlara da kızmıyorum. Yani bana teklif ettiler sağ olsunlar abi, hani asansör varsa asansöre kadar yükleyelim diye ama ben istemedim, yani kendim asansöre bırakabilirim dedim. Lakin asansörünüz yoksa binada ve bırakın yani yüksek katları, ikinci katta bile oturuyor olsanız bu koliyi tek başınıza çıkarmanızın imkanı yok. Mutlaka destek almalısınız bir yakınınızdan. Bu aklınızın bir kenarında bulunsun. Kargolanma şekline gelecek olursak bir lojistikle geldiği için ve sandalye neredeyse montajlanmış şekilde geldiği için değil, kolinin içinde birazcık hırpalanmış aslında. Çünkü uzun bir mesafeden geliyor. Bir de bu tarz ürünler demonte değil de montajlanmış olarak geldiğinde daha bir kallavi oluyorlar ve sağdan soldan çarpma ihtimalleri yüksek oluyor. Yine de koli çok güzel korunmuştu. Arkasında ufak bir plastik aksamında çatlak var. Onu da böyle arayıp tarayıp bulmadım da tamamen denk ele, yani yere böyle bir kalem düşürmüştüm. Eğilirken böyle bir baktım çatlak gibi bir şey var orada. Çok da mühim bir şey değil yani. Çok böyle kullanmanızı engelleyecek bir zarar değil. O yüzden çok göz ardı edebildim onu. Kurulumu da bir hayli kolaydı arkadaşlar. Şimdi videoda da görürsünüz zaten. Yani sadece sandalyenin ayak kısmı, süspansiyonu ve üst gövdesi olarak 3 parça halinde geliyor. Tek yapacağınız şey ayakların üzerine süspansiyonu oturtuyorsunuz. Üstüne de sandalyenin kendini oturtuyorsunuz. Yine de içinden her halükarda belki kullanırsınız diye böyle bir alyan anahtarı gibi bir anahtar gönderiyorlar. Ve bir de kutunun üzerinde bir kare kod var. O kare kodla da YouTube üzerindeki tamamen sıfırdan ürünün montaj videosuna ulaşabilirsiniz. Tabii ki ürün montajlı geliyor ama olur ya ileride bu ürünü sökmeniz gerekir, bir yere taşımanız gerekir. Montaj videosu her zaman aklınızın bir kenarında bulunsun. Size biraz benim konfigürasyonumdan bahsedeyim. Bu koltukların web sitesinde iki türlü modeli var. Bir tanesi bildiğimiz gibi bu kenarlarında delikler olan ve benim daha çok hoşuma giden model. Bir diğeri ise tek parça sırtı tamamen kaplayan model. Ben bu delikli olan modelden tercih ettim. Bunda boyun ve bel yastığı arkadan lastiklerle bağlı ve yukarı aşağı kaydırırken lastiklerin kaymasından faydalanıyorsunuz. Diğer modelde yastıklar mıknatıslı. Yani mıknatısla belli bir bölgeye koyuyorsunuz ama böyle bir şey bilmiyorum, yani o sandalyenin belki de modeli hoşuma gitmedi. O yüzden bu modeli tercih ettim. Tercih etmekte çok zorlandığım ama çok güzel bir karar verdiğimi düşündüğüm diğer bir kısım ise sandalyenin dışındaki kaplaması. Bu kaplamayı ben deri mi sipariş versem yoksa kumaş mı versem diye çok arada kalmış. İnternet üzerinden videoları izlediğimde özellikle böyle yaz sıcağında gerçekten deri sandalyede oturmanın çok zor olduğuydu. O yüzden kumaş tercih ettim. İyi ki de kumaş tercih etmişim. Şu an Antalya'dayım ve Temmuz ayına girdik neredeyse. Hava dışarıda 48 dereceleri buldu. Şu an içeride çok rahat bir şekilde pencerem ve perdem kapalı olduğu halde ufak bir havalandırmayla terlemeden oturabiliyorum. Koltuğun dış yüzey kaplamasını bence kumaş tercih etmelisiniz. Aksi bir durumunuz yoksa. Gelelim mekanizmasına, yani yatan kısmına, sırt kısmına. Ben sırt kısmında arkadaşlar 180 derece yatan versiyonunu tercih ettim. Çünkü standart 120 derece yatan versiyonuyla neredeyse arasında hiç fiyat farkı yok. Yani 150-200 lira gibi bir fiyat farkı var. Peki ne kazandırıyor bu size? Gerçekten böyle uzun süre bilgisayar başında vakit geçirdiğinizde, uzun editler sonrası veya yoğun bir iş sonrası şöyle bir video izleyeyim, şöyle bir film izleyeyim, 2 dakika ya şöyle bir belimi dinlendireyim dediğinizde 180 derece yatan mekanizma gerçekten sizi acayip rahatlatıyor. Yani verdiğiniz paranın kesinlikle karşılığı
alakalı bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani şöyle bir 20 dakika yarım saat bilgisayar başında oturduğunuzda şöyle bir 2 dakika 3 dakika geriye doğru kendinizi attığınızda acayip şekilde hem bacaklarınız hem de beliniz rahatlıyor. Bence 180 derece yatan mekanizmayı kesinlikle tercih etmelisiniz. Kendimce yanlış karar verdiğim bir kısma gelecek olursak bence siz benim düştüğüm yanılgıya düşmeyin. Arkadaşlar ben kolçaklarını üzerinde kaplama olmadan yani kumaş kaplaması, süngeri olmadan tercih ettim. Şey gibi düşündüm. Yani ne gerek var süngere para veriyoruz. Aslında çok şey ifade ediyormuş. Gerçekten şu sırtımın ve oturduğum yerdeki kumaş kaplamasından sonra koltuğun kolçaklarının plastik olması yani yumuşak bir malzeme ama plastik olması kolunuzu terletiyor. Büyük ihtimalle bu aralar kesinlikle bunların ikisine birer tane sünger siparişi vereceğim. Eğer siz koltuk alma aşamasında böyle bir fikir ayrılığına düşerseniz bence o kolçak süngerlerini sepete ekleyin. Başka eklenti olarak kendi logomu eklettim. Logomu zaten kendim tasarlamıştım. Çok seviyorum o drone'u tutunup böyle uçmaya çalışan baykuş modelini. Onu hem sırtıma hem de arka sırtlığa nakış olarak işlemişler. Bunu tercih etmiştim ben. O zaman bir kampanya vardı. Logolardan para almıyorlardı. Şu an durum ne bilmiyorum hani. Belli dönemlerde Zio'nun böyle kampanyaları oluyor. Instagram sayfasından takip etmeniz sizin için iyi olabilir. Onun dışında böyle yastıklara, baş bölgesine herhangi bir eklenti, ekstra bir şey istemedim. Bunların dışında koltuğun dikiş rengine karar verdim. Turkuaz renkte ve şu arkadaki plastiklere turkuaz renkte eklenti istedim. Onun dışında başka herhangi bir değişiklik istemedim. Standart olan versiyonun üzerine sadece bu ekstraları talep ettim ve çok güzel bir sandalyeye sahip olduğumu düşünüyorum. Şimdi gelelim benim bir ay boyunca kullandığımda gördüğüm artı ve eksi yönlerine. Evet canlar, gelelim videonun kapanış bölümüne ve benim asıl kullanıcı yorumlarıma. Şimdi bu zamana kadar araştırmalarımla alakalı, sandalyede seçtiğim konfigürasyonla alakalı bilgi verdim. Gelelim, ben bu sandalyeyi yaklaşık 1,5 ay oldu kullanmaya başlayalı ve ürünün videosunu çekeceğim için de ciddi kullandım. Genelde bilgisayar başında çalışırken perdeleri kapatıp ışıkları yaktığım için zaman kavramını kaybetmemek için mutlaka çalıştığım saati tutuyorum. Ortalama 1,5 ayda günlük 4 saat kullanımım var. Bence bu kapanış yorumunu yapmaya da hakkım vardır diye düşünüyorum. Şimdi sandalye alırken benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri bu gamer sandalyeleri böyle yandan baktığınızda böyle biraz kambur duruyor. Lan dedim hani bu acaba rahat mıdır değil midir? Uzun kullanımda beni mutsuz eder mi? Çünkü sandalyenin kendisi rahatsız gözüküyor. Ama oturduğumda gerçekten uzun süre kullanan biri olarak bunu söylüyorum. Acayip rahat arkadaşlar. Eğer siz de standart bir bilgisayar sandalyesi kullanıyorsanız kesinlikle bu tarz bir sandalyeye geçmenizi tavsiye ederim. Bu nacizane tabii ki benim fikrim. Bu sandalyede bir diğer hoşuma giden özellik ise oturma alanının önden arkaya ve soldan sağa gerçekten geniş olması. Bunu uzun kullanımlarınızda fark edebiliyorsunuz. Özellikle baldırlarınızın tamamını kapladığı için oturduğunuz alan uzun kullanımlar sonrasında baldırlarda ve kalça kısmında herhangi bir ağrı hissetmiyorsunuz. Tabii ki yine bu benim görüşüm. Kişiden kişiye değişir. Özellikle Zio Gaming'in sitesinde kilonuza göre yönlendirme yapıyorlar. O yönlendirmelere dikkat ederek sipariş verirseniz daha uygun, daha doğru bir tercih yapmış olursunuz. Videonun önceki kısımlarında da söylemiştim. Kolçaklara sünger almadım. Tekrar size nacizane benim tavsiyem, ben yapmadım ama siz kesinlikle yapın. Mutlaka kolçak süngeri alın. Eminim 2 kat daha rahat ettirecektir. Bir önceki videomda sanırım, yanlış hatırlamıyorsam 1 veya 2 önceki videomda Anneler Günü vesilesiyle sandalyeyi de ilk kullandığım videoydu. Kısa bir teşekkür yaptım. Hem Zio Gaming'e hem de eşime bana bu hediyeyi aldığı için. Altına bir yorum gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Zio Gaming sandalyeleri çok kötü gibi bir şeydi sanırım. Ben de gayri ihtiyari hani belki 1 yıldır belki 2 yıldır kullanan birisidir ve yorumları önemlidir diye cevap istedim. Yani dedim ki nesinden memnun değilsiniz? Yaklaşık 3 hafta oldu herhalde. Herhangi bir yorumda gelmedi. Yani dediğim gibi bakın, aslında ürün tercih etmek çok bıçak sırtı bir konu. Çünkü ben memnun olduğum şeyden sen olmayabilirsin, o olmayabilir. Ben gerçekten böyle çok mükemmelliyetçi bir insan değilim. Aldığım ürünün, kullandığım ürünün genelde pozitif yanlarını gören ve negatif yanlarını bir şekilde absorbe etmeye çalışan biriyim. O yüzdendir ki size bu tavsiyelerim ve yorumlarım İnşallah açıklayıcı olmuştur. İnşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir, fikir verebilmişimdir. Çünkü ben sandalye alma aşamasında nereden baksanız 2-3 ay video ve yorum talebinde bulundum tüm kullanıcılardan. Sizin de eğer bu konuyla alakalı bir sorunuz varsa, sorduğunuz sorulara eğer gerçekten çok hayat memat meselesi bir işim yoksa abonelerim bilir. Elimden geldiğince çabuk ve samimi cevap veririm ve elimden geldiğince de sorununuzu çözmeye çalışırım. İnşallah ürünle alakalı yorumlarda buluşuruz. Şimdilik bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın canlar. Görüşürüz.